Selamlar balık ve yükselen burcu balık olan dostlar. Mayıs ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Önce lütfen yükselen burcunuzu biliyorsanız eğer, sonra güneş öz burcunuzu, sonra da ay burcunuzu izleyin, takip edin. Bunu her zaman bu öncelikle yapın. Ve tabii ki balık burcunda çok fazla yerleşiminiz varsa yine muhakkak bu önceliklerinizin arasına bunu da ekleyin. Evet, Mayıs ayına giriyoruz ve Mayıs ayı bizim için çok güçlü bir ay. Ve balıklar için güzel bir ay. Çünkü bir tutulma yaşayacağız. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması, aynı zamanda bir dolunay. Su elementinde bakın. Siz de bir su elementi burçsunuz. Bu gerçekten size önemli ölçüde uzun vadeye yayılmış bazı konularda artık bir sonuçlanma getirecek. Mesela bir beklentiniz var. Diyelim ki hukuki bir beklentiniz var. Bir sonuçlanma bekliyorsunuz. İşte bu tutulma bunları getirebilir size. Bir sonuç alacaksınız. Çünkü bu tutulmanın böyle bir misyonu var. Süre gelen konulardaki 2 yıllık ve 18 ve 20 yıllık döngüleri tamamlayacak. Diyelim ki 20 yıl önce başlamış bir döngü ama son 2 yılda çok farklı şekilde yol almaya başlamış ve orada bir belirsizlik var. İşte bu tutulma burayı artık sonlandırır. Mesela son 2 yıldır sizi sıkan, üzen, darda bırakan, kafanızı karıştıran konular sonlanır. Bunlar bir yurt dışı hikayesi olabilir. Uluslararası arena ile ilgili olabilir. Mesela seyahatler veya yerleşimle ilgili olma ihtimali çok yüksek. Onun dışında eğitim, mesela üniversiteler, akademik kariyerle ilgili gelişmeler bekliyor olabilirsiniz. Tüm bu alanlar için mahkemeler bile tabii ki olumlu gelişmeler gerçekten sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi bunun yanı sıra bunlar zaman zaman kaotik bir hal de alabilir. Şöyle baktığımız zaman burada bunun ilişkilendirilen konu sanki maddi bir beklenti, paraya bağlı bir konu. Bir yatırımın sonucunu almak veya belli başlı bir şeyi paylaşmak. Mesela bununla ilgili bir yorum bekliyor olabilirsiniz. Burada doğum haritanızın etkileşimleri önemlidir, bakın. Hani bu anlamda etki almıyor da olabilirsiniz ama eğer doğum haritanız müsaitse kesinlikle burada bir para söz konusu olacaktır. Hani parayla ilgili çıkan bir anlaşmazlık diyelim ki burada sonuçlanmaları doğru gidecek. Ama şöyle de bir etkisi var. Gerçekten çok sürpriz etkileri var bu tutulmanın. Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi tutulma bu arada 6 ay sürecek. Ve Mayıs ayı içerisinde, aynı zamanda yaz döneminde de zaman zaman tetiklenecek tabii ki. Hemen 7 Mayıs'ta çok güzel bir gelişme olacak sizin için. Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu yine su elementinde güçlü bir gökyüzü var. Balıklar için gayet keyifli, gayet her şeyin yolunda gidebileceği, duygu ve hislerinizi daha derinden, daha rahatça aslında diyelim karşı tarafa geçireceğiniz bir süreç. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili şanslıdır. Aşk hayatı ile ilgili çok şanslı, fırsatlı bir zamandır bu Venüs'ün buradan geçmesi. Ve yine mesela kişinin yaratıcılığını, sanatsal aktiviteleri hayatına katar. Eğlenceli, yani keyifli. Merak etmeyin, böyle bir süreç olacak. Evet, hemen 9 Mayıs ve civarı. Bakın bu çok önemli. Hem dünyamızda hem ülkemizde tabii ki kişisel doğum haritaları da etki alıyorsa sürpriz gelişmeler, sürpriz haberler duyabiliriz açıkçası. Şimdi sizin yakın çevreniz ve onlarla olan bağlarınız, oradaki yenilikler, değişimler, yakın çevrenizde ciddi değişimler olabilir bu arada. Mesela dijital konulara merakınız artabilir, yenilikler daha fazla katmak istersiniz yaşamınıza. Resmen balık burçları kendini aslında yeniliyor, değiştiriyor, evriliyorsunuz. Böyle söyleyebiliriz. Kardeşleriniz veya sevdiğiniz insanlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Belki bir eğitime katılacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz. İşinizde yaptığınız mesela becerilerinizi daha büyük kitlelere ulaştırabilirsiniz. Burada çünkü daha çok insana ulaşma, potansiyellerini aşma verir gerçekten. Çünkü burası yine etki alıyor. Bakın, Merkür burada Boğa'da ve retro. Mayıs ayına öyle başladık. Ve 16 Mayıs'a kadar retro sürüyor ve sonra artık normale dönüyor 16'sından itibaren. Şimdi bu da aslında anlaşmazlıklar yaşanan bir takım geçmişe dönük konularda
biraz daha rahat çalışacak bir süreç. Yani 16'sı ve sonrası. Bence daha olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz. Aklımız, fikrimiz daha mantıklı çalışacaktır. Diyelim ki bir şey satın alacaksınız, bir yatırım yapacaksınız, araba alacaksın, cep telefonu alacaksın, dijital konular veya bir seyahate çıkacaksın. İşte 16 Mayıs ve sonrası sizin için daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Evet, yine 16 Mayıs ve yine çok önemli bir transit. Artık Jüpiter Koç yolculuğunu bırakıyor. Boğa burcuna, işte sizin bu yenilikler yapma hevesinizi arttıracak alana geçecek. Çok seyahat ettirecek. Bu alanda gerçekten önünüzü açacak fırsatlar getirecek. Daha çok insanla birlikte olma. Aslında kişinin kendisini yenilemesiyle hayatına çok fazla yenilik. Belki de iş hayatı başlayacak mesela. Yani bunun gibi yenilikler de katacağını söyleyebilirim. Bu arada Jüpiter'in buradaki seyahati yıl sonuna kadar sürecek. Aynı zamanda 2024 yılında da devam edecek. Geldik önemli bir transitimiz. Mesela 17 Mayıs güzel ve güçlü bir tarih. Özellikle burada Boğa burcunda çok güçlü bir stelyum oluşacak. Çok gezegen Boğa burcunda olacak. Bir de Güneş Uranüs kavuşumu var tabii. Sizin bütün odağınız aslında burası. Yeniliklere çok açık bir zamandasınız. Güzel de gelişmeler bekleyebilirsiniz. Aniden hiç aklınızda yokken bir araç bile alabilirsiniz mesela, öyle söyleyelim. Ve devam ediyoruz 18 Mayıs. Evet, bu önemli, bakın Mayıs ayı boyunca Jüpiter Plüto karesi ve aynı zamanda 20 Mayıs sonrasında hemen buraya Mars da ekleniyor. Bir de Mars karesi ekleniyor. Burada önemli bir baskılayıcı bir durum aslında. Bu potansiyel olarak aslında bireyselin dışına çıkan bir açı kalıbı. Hani genel olarak dünyayı, ülkemizi, toplumsal konuları işaret eder ama hani bireyselde de eğer sabitlerde, yani Aslan'da, Kova'da, Boğa'da mesela yerleşiminiz varsa etki alırsınız. Nereden etki alırsınız? Sağlığınızdan etki alırsınız. İşle ilgili konularda hani zorluklar getirebilir ve bir dönüşüm gerekiyorsa engellerle, daha böyle manipüle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar olasılık diyorum, olma ihtimali var. Olmaya da bilir bu arada. Ama Mayıs ayı boyunca, özellikle 16'sından sonra bu kareler aktif olacak sonuna kadar Mayıs'ın. Böyle bir gergin bir gökyüzü var açıkçası. Hakikaten çok da kolay değil. Zorlayıcı bir etkidir. Şimdi devam ediyoruz. Evet, 19 Mayıs 28 derece Boğa burcunda bir yeni ay. Artık yeni bir evreyi başlatıyor. Bu da yine 28 derece tabii yakınlarında yerleşime bağlıdır etki alabilmeniz için. Bir atama bekliyor olabilirsiniz bakın. Bir görev değişikliği bekliyor olabilirsiniz. Bir hayatınızda size katkı sağlayacak insanlarla yeni bir yola çıkabilirsiniz. Bir iş anlaşması, bir ticari konu, bir sosyal platformlarda mesela yeni bir uygulama başlatmak, yeni bir işe girişmek, bunlarla ilgili konular daha çok 19 Mayıs ve sonrası eğer yapılırsa daha olumlu sonuçlar gelir ve özellikle tabii 21 Mayıs'tan itibaren, çünkü 21 Mayıs'ta artık Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da önemli. Çünkü Güneş İkizler Burcu'na geçtiğinde sizin artık tüm motivasyonunuz, e, enerjiniz diyelim, evle ilgili konulara yönelecek. Yani evin içindeki durumlar, yaşadığınız yer, işte ikinci bir eviniz, belki yazdığınız, belki çocuklarınız veya diğer aile bireyleriyle olan bağlarınız, buralar daha 21 Haziran'a kadar güçlü şekilde hayatınız olacak ve buraya bir zorlayıcı açı gelecek. Ne zaman? 28 Mayıs'ta Güneş buradayken Satürn zaten burcunuzda, bir Güneş Satürn karesi. Ebeveynlerden ters tepki. Aile içinde beklediğini bulamama veya manipüle durumlar. Bir beklentiniz varsa orada bir kısıtlama gelebilir. Zorlu bir koşulla karşılaşabilirsiniz. Ki tabii Satürn de burcunuzda olduğu için gerçekten elini kolunu bağlayacak durumlar da zaman zaman getirir ama aynı zamanda da kişinin hayattaki o yenilenme evrelerimiz vardır ya, bir şeylere daha güçlü tutunmak, daha ders almak bir şeylerden, böyle de bir etkisi var açıkçası. Zor ama güçlü bir evre. Hani bunu söylemeliyim. Mücadele etmeyi bırakmamak gerekiyor. Ancak dediğim gibi karşı taraftan da bir takım zorlayıcı hamleler de gelebilir. Bu arada Mayıs sonuna kadar akıl olarak, üst beyin olarak diyelim ya da yakın çevrenizden destek alabilirsiniz.
onların aklına, onların görüşüne, bakış açısına daha böyle üç boyutlu görmek için bence sığının. Yani yardım alın, destek alın. Akıl akıldan üstündür derler. Tek başınıza bir şeylerin altından kalkmaya çalışmayın. Özellikle nacizane tavsiyem budur. Sevgili balıklar. Evet, önemli ama tutulmalar destek veriyor size. Bence çok da öyle üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olacağını zannetmiyorum. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak istiyorum. Jüpiter artık Koç burcundaydı ve bir yıldır sizin para evinizdeydi mesela. Şimdi Jüpiter oradan çıkıyor ya. Jüpiter orada 16 Mayıs'ta çıkarken daha güçlü etkiler verir. Yani mesela o beklediğiniz bir miktar para vardır veya elinizin güçlenmesini bekliyorsundur. Bir karşılık bekliyorsunuzdur. Hak ettiğiniz bir şey bekliyorsunuzdur diyelim ki. İşte bunu da verebilir. Çünkü genellikle böyle çalışıyor astrolojide sistemler. Bunu çok sık görüyoruz açıkçası. O yüzden maddi beklentilerinizi de karşılayacak bir Mayıs sonu aslında diyelim gelebilir sevgili balıklar. Evet, böyle bir gökyüzü. Umarım her şey istediğiniz gibi geçer. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eğer kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun ki her akşam bir sonraki günün yayınını yapıyoruz. Yarın gökyüzünde neler var, hangi saatler bize uygun, nasıl gelişmeleri takip etmeliyiz diye çok faydalı oluyor. Siz de aramızda görmek isteriz. Efendim, kendinize iyi bakın, mutlu bir Mayıs diliyorum.